Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere bir hücre içinde bulunan sayıların oluşturduğu rakamları kendi içinde nasıl toplatabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ancak böyle bir uygulamayı ne zaman ve nerede kullanabilirsiniz bilemiyorum. Ama olur da bir gün ihtiyacınız olursa şimdi öğreteceğim yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Burada gördüğünüz gibi hücre içindeki sayıların rakamları değiştikçe burası toplama olarak bize sonucu veriyor. Bir bakalım, kontrol edelim. 8, 7 daha 15, 19, 20, 28, 29, 33, 10, 26, 30, 36, 43, 48, 8, 11, 15, 16, 25, 29, 31, 1, 8, 14, 16, 24, 33, 40, 5, 9, 13, 22, 23, 28. Bu da son olsun. 9, 16, 24, 30, 35, 42. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir de bunların arasına harf koyalım. Mesela bunun arkasında harf olsun. Şuraya birkaç tane harf yazıyorum. Enter diyorum ve harfler buraya geldi. Tekrar toplatalım. Bakın harfler şurada. Tabii şunu biraz açalım. 5, 7, 10, 11, 18, 22, 29, 38. Yani buraya harf gelmesi bir şey ifade etmiyor. Toplamını yine alıyor. Peki aralarına harf gelirse veya başına onu da deneyelim. Şöyle yapalım. Manuel yazalım. Enter diyelim. Şunu büyütelim yine. Başında harfler var. Arada rakamlar var. Yine harf, rakam şeklinde gidiyor. Toplayalım. 4, 9, 15, 22, 23, 25 ve 28. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için önce şurasını bir tekrar daraltayım şöyle. Eski haline getireyim. Şuraya formülü uygulayacağız. Shift eşittir. Topla çarpım formülünü uygulayacağız. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağım. Bunun içine parça al formülünü uygulayacağım. Bundan da daha önce bahsetmiştim. Şimdi uzun uzadıya bahsetmeyeceğim. Metin alanını şunu seçiyorum. Noktalı virgül. Başlangıç sayısını şu şekilde yapacağız. Satır diyeceğiz. 1 ve 2 nokta üst üste 5 diyeceğim. Bunu neden 5 dediğimi az sonra açıklayacağım. Parantezi kapatıyorum. Satır tamamlandı. Parça alanı içindeyiz. Satır sayısı 1 diyeceğim. Bir tane. Parantezi kapatıyorum. Şu anda parça al bize bunu metin olarak, text olarak döndürecek. Bizim bunu sayıya çevirmemiz gerekiyor. Bu yüzden çarpı 1 diyeceğim ve parantezi kapatacağım. Tabi burada şu anda hesaplamadı. Çünkü burada yazı var. Yazı karakteri var. Bunu sayıya çevirmek için şöyle birkaç tane sayı yazayım. Yine hesaplamayacak çünkü biz burada satır içinde 5 tane dedik. Yani şurasını 5 yaptığımda hesaplayacak. Bakın. 3 karakter yazarsam hesaplamayacak. Ancak 5 karakter ve üstünü hesaplayacak. Bakın şimdi. Dört karakter hesaplamaz. Bunu 5 yaparsam hesaplayacak. Tabii bu formül bu şekilde yarım şu anda. Bunu tamamlayacağız. Şu 5'i yani sabiti buradan kurtarmaya çalışacağız. Bunu değişken olacak şekilde ayarlayacağız. Şunları siliyorum. Dolaylı formülünü kullanacağım. Bunun içinde de çift tırnak 1 2 nokta üst üste yine çift tırnak V diyorum ve uzunluk formülünü kullanacağım şimdi bunlarda. Şunu seçiyorum. Parantezle kapatıyorum. Şu an dolaylıyız. Dolaylıyı kapattık. Tamam. Enter. Şu anda sabit olmaktan kurtardık. Artık istediğimiz kadar rakamı toplattırabiliriz. Şununla şu zaten eşit görüyorsunuz. Gibi. Peki harf girince araya ne olacak? Harf yazalım. Evet, burası yine hata verdi. Bu durumda da yapacağımız işlem şuraya geliyorum. Eğer hata diyorum.
Şuraya geldim. Noktalı virgül 0 parantezi kapatıyorum. Enter. Yine hesaplamıyor. Çünkü buradaki fark şu. Bu bir dizi formülü. Burada şu şekilde gördüğünüz gibi ayraçlar var. Burada yok. Yapacağımız işlem şuraya geliyorum. Ctrl Shift Enter. Şimdi istediğimiz gibi toplar. Başına da harf koyalım. Tekrar rakam, harf, rakam, harf. Sayı içindeki rakamları toplama çalışması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.